Akvaryum hobisinde hemen hepimiz aynı masum tuzağa düşeriz. Camın arkasında kendi küçük ütopyamızı, kusursuz bir renk paketiyle süslenmiş özel bir Nuh'un gemisini yaratmak isteriz. Bir yanda zarifçe süzülen altın rengi bir Japon balığı, diğer yanda mücevher gibi parlayan tropikal lepistesler. Dışarıdan bakıldığında her şey uyum içinde, adeta hareket eden bir tablo gibi görünür. Fakat insan gözünün algılayamadığı bu cam kutunun içinde suyun kimyasına ve evrimin acımasız kurallarına kazınmış sessiz ve ölümcül bir savaş yaşanmaktadır. Bu yüzden bu huzurlu manzara kısa süre içinde amonyak yanıkları, yırtılmış yüzgeçler, gizemli ölümler ve ekolojik bir çöküşle sonlanacak bir felaketin sadece başlangıcıdır. İnternetteki yüzeysel rehberleri okuduğunuzda veya pet shop'a gittiğinizde size söylenen ilk kural şudur: büyük balıklar küçük balıkları yer. Bu doğru ve basit bir kuraldır. Fakat uyumsuzluğun asıl kökeni fiziksel boyutlardan çok daha derindedir. Biz insanlar kendi sosyal yapımızı hayvanlara kopyalama eğilimindeyizdir. Buna antropomorfizm denir. Balıklarımızın yalnız hissedeceğini, farklı türlerden arkadaşlara ihtiyacı olduğunu veya aynı tankı barışçıl bir mahalle gibi paylaşabileceklerini düşünürüz. Bu yüzden Güney Amerika'nın sıcak ve asidik sularında evrimleşmiş bir tür ile Asya'nın soğuk ve alkali sularında binlerce yıldır şekillenmiş başka bir türü aynı suya sokarız. Ancak doğa bizim romantik beklentilerimizle veya estetik zevklerimizle ilgilenmez. Doğa, termodinamik yasaları, fizyolojik sınırlar ve hücresel biyokimya ile çalışır. Milyonlarca yıllık evrim bu balıkları birbirinden tamamen farklı biyokimyasal makinelere dönüştürmüştür. Bu makineleri yanlış yakıtla aynı motorla çalıştırmaya kalktığınızda sistemin iflas etmesi kaçınılmazdır. Hobideki en yaygın ve en ölümcül eşleştirmelerden biri Japon balığı ve lepisteslerin aynı tanka konmasıdır. Boyut farkını bir anlığına unutalım. Asıl kriz suyun termodinamiğinde başlar. Balıklar ektotermik yani soğukkanlı canlılardır. Bu memelilerin aksine kendi vücut ısılarını üretemedikleri anlamına gelir. Tüm biyokimyasal reaksiyon hızları, sindirim sistemleri ve metabolizmaları tamamen çevredeki suyun sıcaklığına bağlıdır. Sıcaklık bir balık için ekolojik ana faktördür. Lepistesler hayatta kalmak ve optimal bağışıklık fonksiyonlarını sürdürmek için 24 ve 27 derece arasındaki sıcak, tropikal sulara ihtiyaç duyarlar. Fakat Japon balıkları Asya'nın ılıman ve soğuk sularına adapte olmuş 15 ve 22 derece aralığındaki suları tercih eden türlerdir. Hobicimiz iyi niyetli bir kompromi yaparak su ısıtıcısını 25 dereceye sabitler. Bu yüzden görünmez bir ekolojik kriz tetiklenir. Yüksek sıcaklık Japon balığının metabolizmasını kontrolden çıkarır. Q10 katsayısı olarak bilinen biyolojik kurala göre sıcaklık arttıkça balığın oksijen talebi katlanarak artar. Fakat su ısındıkça çözünmüş oksijen tutma kapasitesi fiziksel olarak düşer. Yani Japon balığı boğulmaya başlar. Dahası mideleri olmayan Japon balıkları hızlanan metabolizmaları nedeniyle sürekli açlık hissederler. Yani daha fazla yer ve suya devasa miktarda zehirli amonyak salgılarlar. Lepistesler bu yüksek amonyak ortamında solungaç yanıkları yaşar. Eğer tam tersi yapıp suyu 20 dereceye düşürürsek ne olur? Bu kez Japon balığı rahatlar. Fakat soğuk su, tropikal lepisteslerin adaptif bağışıklık sistemini akut şekilde baskılar. Antikor üretimi durur, sindirim sistemi çöker, lepistesler uyuşuklaşır. Bu yüzden yavaşlayan bu tropikal balıklar her şeyi yutmaya programlı bir avcı olan Japon balığının gece atıştırmalığına dönüşür. Her iki senaryoda da doğa affetmez. Bir başka klasik felaket senaryosu: Siyam dövüş balığı ve kaplan barbların aynı tanka konmasıdır. Burada sorun sıcaklık değil, evrimsel davranış modellerinin çarpışmasıdır. Betalar, sığ ve durgun sularda yaşayan, diğer erkeklere karşı ölümcül derecede agresif fakat kendi halinde, yavaş yüzen, uzun ve gösterişli yüzgeçlere sahip balıklardır. Kaplan barblar ise son derece aktif, hızlı yüzen, hiyerarşi kurmak için sürekli birbirlerini kovalayan pelajik sürü balıklarıdır. Kaplan barblar yeterli sayıda, yani en az 8-10 adet bir sürü içine tutulmadıklarında veya dar bir alana hapsedildiklerinde enerjilerini dışarı yönlendirirler. Akvaryumdaki uzun yüzgeçli, yavaş hareket eden her canlıyı ısırılacak bir hedef olarak görürler. Bu yüzden barblar organize bir çete gibi betayı aralıksız taciz eder. Beta'nın gösterişli yüzgeçleri hızla parçalanır. Bu fiziksel hasar balığı ozmoregülatör strese sokar. Kortizol seviyelerini tavan yaptırır ve balık nihayetinde yüzgeç erimesi gibi fırsatçı bakteriyel hastalıkları yenik düşerek hayatını kaybeder. Hobicilerin kendi psikolojilerini doğaya yansıttığı bir diğer hata ise melek balığı ve neon tetra kombinasyonudur. Hobicimiz her iki türü de yavruyken alır ve şu yanılgıya düşer: birlikte büyürlerse birbirlerine alışırlar. Fakat biyoloji romantik beklentileri tanımaz. Melek balığı Amazon'un karanlık sularında evrimleşmiş, dikey çizgileriyle bitkilerin arasında saklanan kusursuz bir pusu avcısı çiklettir. Küçük tetralar ise onun doğal menüsünün ta kendisidir. Aylar geçer. Melek balığı büyür ve ağız açıklığı kritik bir boyuta ulaşır.
Bu yüzden alışkanlık denilen insani kavram bir gecede çöker. Avcı içgüdüsü tetiklenir ve hobicimiz her sabah kalktığında akvaryumdaki neon tetraların sayısının birer ikişer gizemli şekilde azaldığını fark eder. Büyük balık ağzına sığan küçük balığı yemiştir. Bu bir kaza değil, milyonlarca yıllık evrimsel tasarımın tıkır tıkır işlemesidir. Son yılların en popüler pazarlama stratejilerinden biri de genetiği değiştirilmiş, fosforlu renklere sahip transgenetik tetralardır. Hobicimiz akvaryumu bir renk cümbüşüne çevirmek için bu neon parlaklığındaki balıkları geleneksel iri Japon balıklarıyla aynı suya koyar. Renklerin uyumu dışarıdan göz alıcı bir tablo gibi görünür. Fakat bu estetik illüzyon kısa sürede biyolojik bir yıkıma dönüşür. Transgenetik tetralar yalnızca sıcak sularda yaşayabilen tropikal balıklardır ve türlerin doğası gereği son derece hareketli olup diğer balıkların kuyruklarını tırtıklama eğilimindedirler. Japon balıklarının gösterişli, uzun ve yavaş hareket eden yüzgeçleri bu hareketli tetralar için karşı konulmaz ve açık bir hedeftir. Bu yüzden Japon balığı aralıksız bir tacize uğrar. Yüzgeçleri parçalanır ve kronik strese girer. Öte yandan Japon balıkları potansiyel olarak kendi boyutlarından küçük balıkları yutma kapasitesine sahiptir. Birbiriyle hem termal açıdan hem de avcı dinamiği açısından tamamen zıt olan bu iki tür bir araya geldiğinde büyük olan Japon balıkları küçük tetraları yeme potansiyeli taşırken tetralar da Japon balığını canlı canlı kemirir. Estetik bir heves yine doğanın ve fizyolojinin acımasız gerçeklerine yenik düşmüştür. Bazen balıkların boyutları veya davranışları uyumlu görünse de savaş gözle görülemeyen mikroskobik bir cephede suyun kimyasında verilir. Afrika çikletleri kalsiyum ve magnezyum açısından son derece zengin, sert ve alkali göllerde evrimleşmiştir. Güney Amerika tetraları ise asidik, minerallerden neredeyse tamamen arınmış yumuşak yağmur ormanı sularında yaşar. Hobicimiz evinde su yumuşatma sisteminden aldığı suyu kullanarak her ikisini de aynı tanka koyduğunda ölümcül bir osmotik şok başlar. Tatlı su balıkları çevrelerindeki sudan daha tuzlu bir iç yapıya sahiptir. Su sürekli olarak ozmoz yoluyla vücutlarına girmeye çalışır. Balık fazla suyu böbrekleriyle atarken solungaçları vasıtasıyla sudaki kalsiyum ve magnezyum iyonlarını aktif olarak emmek zorundadır. Fakat su yumuşatıcıları bu kritik mineralleri sodyum ile değiştirmiştir. Bu yüzden sert su balığı olan çiklet suda emecek mineral bulamaz. Hücresel pompaları aşırı çalışmaktan iflas eder ve böbrek yetmezliği yaşar. Yumuşak su balığı ise tam tersi bir zehirlenme sürecine girer. İnsanlarda ekstrem irtifalara çıkıldığında yaşanan akciğer iflası, balıklarda yanlış mineral konsantrasyonuyla suyun içinde yaşanır. Bu ardı arkası kesilmeyen krizlerden, hastalık salgınlarından ve ölümlerden çıkış yolu nedir? Çözüm, pet shop raflarından daha fazla antibiyotik, daha fazla su düzenleyici veya pH düşürücü kimyasallar satın almak değildir. Sorunu yaratan şey, doğayı kendi estetik zevkimize göre bükmeye çalışmamızdır. Fakat doğa bükülmez, kırılır. Çözüm, camın ardından her şeyi kontrol etmeye çalışmaktan vazgeçip sabırlı bir doğa gözlemcisi, bir çırak olmayı kabul etmektir. Bu kanalın felsefesi tam olarak budur. Bir ekosistem zorlanamaz ancak saygıyla taklit edilir. Başarılı bir akvaryum, balıkları birbirine uydurmaya çalıştığımız bir toplama kampı değil, suyun kimyasına, mikrobiyolojik dengeye ve türlerin milyonlarca yıllık evrimsel hafızasına saygı duyarak inşa ettiğimiz bir yaşam alanıdır. Doğanın hızına saygı duymalıyız. Bakteri popülasyonlarının aylar süren gelişimine, bitkilerin kök salmasına izin vermeliyiz. Birbiriyle uyumlu aynı biyotopun parçası olan türleri seçtiğinizde akvaryumunuz bitmek bilmeyen bir savaş alanı olmaktan çıkar. Kendi kendini sürdüren, balıkların stres hormonları salgılamadığı, hastalıkların uğramadığı, huzurlu ve yaşayan bir sanat eserine dönüşür. Nuh'un gemisini inşa etmeye çalışmayın. Onun yerine nehrin küçük, kusursuz bir parçasını da evinize getirin.